Aslında yemek yediğimizde beslenme şekillerimize bağlı olarak üzerimize ağırlık çöker. Yemeği yedikten sonra vücudumuz besinleri enerjiye dönüştürmek için insülin salgılar. Bu durum kan şekerinin hızlıca yükselmesine ve daha sonra aniden düşmesine yol açar. Kan şekerindeki ani düşüş kişinin enerjisinde azalmaya, dolayısıyla uyku hissinin ortaya çıkmasına yol açar. Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz yemekten sonra uyumak mı yoksa hareket etmek mi daha sağlıklıdır? Bu konuya bir göz atacağız. Yemekten sonra eğer uyursak bedenimizde ve metabolizmamızda neler gelişiyor? Kısaca bir göz atalım. Ana hatlarıyla sindirim sürecinin yavaşlaması, kan şekeri dengesizliği, reflü ve mide yanması, uyku kalitesinin düşmesi, kilo alımı ve metabolik sorunlar ortaya çıkar. Yemekten sonra mide ve bağırsaklarımız asit ve çeşitli enzimler üretirler. Eğer uyursak metabolizmamız yavaşlar ve bu üretilen maddeler ve enzimler azalacağından sindirim süreci de sekteye uğrar. Hazımsızlık ve şişkinlik meydana gelir. Bu süreç zarfında tam sindirilemeyen besinler nedeniyle gaz oluşmaya başlar, şişkinlik meydana gelir ve dolayısıyla rahatsızlık hissi ortaya çıkar. İnsülin direnci artar sevgili dostlar. Özellikle karbonhidratlı besinleri tükettikten sonra uyumak kan şekerinin ani yükselmesine ve birdenbire düşmesine neden olur. Bu durum uzun vadede insülin direncine ve tip 2 şeker hastalığına yol açar. Yemekten sonra uyuma esnasında glukoz kullanımı azalır. Kaslar ve dokularımız glukozu daha az verimli kullanırlar. Bu da kanımızda kan şekerinin yüksek kalmasına yol açar. Yemekten sonra uyumak istersek eğer nasıl yatacağını bilemezsek bu durum mide asidinin kolaylıkla yemek borusuna geri kaçmasına yol açabilir. Bu da göğüste yanmaya ve reflü belirtilerine yol açar. Eğer uzun süre bu şekilde yaşama devam edersek bu etkilerin sonucunda kronik yemek borusu iltihapları ve yemek borusunda ülserler meydana gelebilir. Sindirim devam ederken uyumak zorunda kaldığımızda vücudumuz derin uyku evrelerine geçemeyebilir. Bundan dolayı sabah kalktığımızda yorgunluk ve gün içinde enerji düşüklüğü meydana gelebilir. Yine ağır ve baharatlı yiyeceklerden sonra uyku sırasında terleme ve rahatsız edici sıcaklık hissi, bunalmalar meydana gelebilir. Sevgili dostlar, uyku sırasında metabolizmamızın yavaşladığını biliyoruz ve bu esnada vücudumuz tüketilen kalorileri yakmak yerine depolamaya meyil gösterir. Bu ise özellikle akşam yemeklerinden sonra kilo almamıza neden olmaktadır. Eğer bu alışkanlığı düzenli olarak sürdürürsek şişmanlık, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi metabolik sorunlarla karşı karşıya kalırız. Peki ne yapalım sevgili dostlar? Yemekten sonra en az 2-3 saat uyumayınız, bekleyiniz. Eğer 10-15 dakika dışarıya çıkıp yürüyüş yapabilirsek mükemmel olur. Ama bunu yapamıyor iseniz evin içinde 10-15 dakika hafif hareketlerle bu süreci geçirebilirsiniz ve bu yaptığınız hareket sindirimi hızlandırır ve kan şekerini dengeler. Eğer yemekten sonra uyumak isterseniz bunlara rağmen mutlaka pozisyonunuzu ayarlamanız gerekir. Eğer sol tarafınıza yatarsanız mide asidinin yemek borusuna kaçmasını engelleyebilirsiniz. Ve şunu da unutmayalım, akşam yemeklerini saat 8'den sonra yememeye gayret gösterin. Ve buna rağmen akşam yemeği yiyecekseniz aşırı yağlı ve baharatlı yemeklerden kaçının. Sonuç olarak sevgili dostlar, yemekten sonra hemen uyumak, sindirim problemleri, kan şekeri düzensizlikleri ve bunların yarattığı uzun vadeli risklerle ilişkilidir. Hafif hareket ve bunun zamanlaması bu olumsuz etkileri azaltmak için anahtar rol oynar. Şimdi bir de yemekten sonra hafif hareket etmek durumuna bir göz atalım. Eğer bunu başarabilirsek 1. Sindirimi destekler, 2. Kan şekerini dengeler, 3. Reflü ve mide yanmasını önler, 4. Metabolizma hızlanır, 5. Uyku kalitesi düzelir. Yemekten sonra hemen uyumanın tamamen tersi ve insana yararlı pozitif etkileri olduğunu görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Kan akışını artırır, bağırsak hareketliliği artar,
artar. Dolayısıyla kabızlık önlenir. İnsülin duyarlılığı azalır. Bu durum özellikle şeker hastaları için oldukça önemlidir. Şeker hastaları yemekten sonra mutlaka kısa yürüyüşler yapmalıdırlar. Metabolizma hızlanır ve eğer bunu alışkanlık haline getirirsek tokluk hissi oluşacaktır ve kan şekerinin dengelenmesi normale geldiği için de hemen acıkılmayacaktır. Hareket etmeyle tokluk hormonu olan leptin hormonu salınımı düzenlenmektedir. Leptin düzensizliklerinde şişmanlamaya eğilim artmaktadır. Yine bir diğer önemli ve güzel özelliklerden biri de eğer yemek sonrası hareket edersek, küçük yürüyüşler yaparsak ya da 10-15 dakika tempolu bir yürüyüş yaparsak geceleyin uykumuz daha rahat gelir, zamanında yatarız, uyku periyotlarımız daha iyi düzenlenir ve sabah kalktığımızda da kendimizi yorgun hissetmemiş oluruz. Güne enerjik başlarız. Evet sevgili dostlar, yemekten sonra, bu öğle yemeği de olabilir, özellikle akşam yemeğinden sonra, yemekten 15-20 dakika sonra 10-15 dakikalık tempolu yürüyüşler yapılabilir. Bu sayede biraz önce anlattığım olumlu etkilerini görmek mümkündür. Ancak ağır egzersizlerden yemek sonrası mutlaka kaçınmamız gerekir. Yoğun aktiviteler yaparsak sindirimimiz bozulabilir. Eğer yemekten sonra mutlaka dinlenmek istiyorsak, hareket yapma şansımız yok ise dik olarak oturarak koltukta hafif egzersizler yapabilirsiniz. Sonuç olarak sevgili dostlar, yemekten sonra hareket etmek sindirimi kolaylaştırır, kan şekeri regülasyonunu sağlar ve genel sağlığı destekler. Uyumak ise sindirim sorunlarına ve enerji düşüklüğüne neden olur. Bugünlük de bu kadar sevgili dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yorumunuz veya mesajlarınız varsa mesaj kutuma bırakabilirsiniz. Sevgili dostlar, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın ve hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.